Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Kilolarca mantıyı pet şişe kapağıyla kestim. Gerçekten çok pratik oluyor. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 3 adet yumurta kullandım. 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, toplamda 1,5 su bardağına yakın su kullandım. Tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyelim. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik yapabilir. Kontrollü bir şekilde ekleme yapalım. Orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar 5 dakika boyunca yoğuruyorum. 4 eşit bezeye keselim ve tekrardan yoğuralım. Un serptiğim bir tepsiye alıyorum. 5 dakika dinlenmesi için kenara kaldıralım. 250 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 miktar karabiber, 1 adet büyük boy kuru soğan rendesi. Soğanın suyunu sıkarak ekleyelim. Evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğuralım. Dinlendirdiğimiz bezeyi orta incelikte olana kadar açalım. Ne kalın yapalım ne ince yapalım, orta kalınlıkta olsun. Büyük boy pet şişe kapağı yardımıyla kesiyorum. Keserken avucumun dış kısmıyla tamamen bastırıyorum. Evet, videodaki gibi kesmeye devam ediyorum. Kenar hamurlarını tekrardan toplayalım, bir beze haline getirelim. Pul pul olan hamurları bir araya toplayarak geniş bir tepsinin içine alıyorum.
Hamur kartı kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet, tüm hamurlar hazır. Kıymadan bir miktar koyalım. Ve ay şeklinde kapatarak kenarları iyicene bastıralım. Bu işlemi oturarak da yapabilirsiniz. Evet, ben annemin eline veriyorum. Ben bir yandan açarken annem bir yandan kapatıyor. Son iki bezemi de açtım ve kapak yardımıyla kesiyorum. Kenar hamurlarını toplayarak diğer hamurlarla bir araya getirerek tek bir beze haline getiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi para para hamurlarım hazır. Diğer tepsiyi annem kapatıyor. Ben de bu tepsiyi kapatıyorum. Hızlı bir şekilde kapatarak hazırlıyoruz. Topladığım hamuru orta incelikte olana kadar açıyorum. Bu hamuru açmak biraz zor oldu. Topladığımız işlem biraz daha sert. Videodaki gibi 2 santim genişliğinde hamurumuzu keselim. Kalan iç harcı da eşit bir miktarda her birine pay ediyorum. Evet, rahat kapatabilmek için her iki tarafını da fırça yardımıyla ıslatıyorum. Daha sonra videodaki gibi kapatalım. Sıkı bir şekilde kapatmaya dikkat edelim. Keskin bir bıçak yardımıyla dilediğiniz ebatta kesebilirsiniz. Evet, tüm mantıları kesmeye devam ediyorum. Evet, son mantımı da kesiyorum. Mantıların hepsi hazır. Kilolarca mantıyı hazırladım. Evet, tek tepsiye hepsini üst üste alıyorum. Gördüğünüz gibi. Ara katmalarda fırın kağıdı olduğu için birbirine asla yapışmıyor. Evet, tek tepside hepsini donduracağım. Hava almayacak şekilde sarıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Evet, ertesi sabah buzluktan çıkardım ve poşetliyorum.
Evet, bir yemeklik olacak şekilde poşetleyebilirsiniz. Sizler de Ramazan gelmeden bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dondurucuda hazır yemek oluyor. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, poşetlerin ağızlarına hava almayacak şekilde bağlıyorum ve tekrardan buzluğa atıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.